Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. İhraç fazlası bir ip. Bununla harika bir model başlayacağım. Orta kalınlıkta bir ip. Şişlerim 3,5 numara. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız ilmek sayılarımızı. Evet, şu anda şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelden önce birkaç sıra lastik öreceğim. Evet, şöyle bir düz bir ters, bir düz bir ters örerek birkaç sıra lastiğimizi tamamlayalım. Ama istediğiniz lastiğin üzerine de kurabilirsiniz. Ben bir ters bir düz lastik üzerine kuracağım modelimizi. Şöyle ilk sırayı beraber yapalım. Daha sonra birkaç sıra tamamladıktan sonra modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Model 2 sıradan oluşuyor. Çok çabuk ilerleyen ve kolay bir model. Evet, bir sırayı tamamladım. Bakın, bir ters bir düz lastik. Şimdi bunu birkaç sıraya çoğaltıp geliyorum. Şöyle lastiğimi tamamladım. Bakın, birkaç sıra bir düz bir ters lastik hazırladım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, 2 ilmeğimi şöyle tuttum. İkinci ilmeğimin alt boşluğundan, bak arka boşluğu değil, birinciyi geçtim, ikinci ilmeğin alt boşluğundan, bakın bir alttan girerek şöyle bir ilmek çıkardım buradan. Bunu aldım. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Bu sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz ördüm. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeğin bir alt boşluğundan, şuradan bir ilmek çıkardım, aldım. Bunu böyle örmeden aldım. Daha sonra bir artırma yaptım. Şişime şöyle ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir toplayarak düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Aynı şekilde devam ediyorum. İkinci ilmeğin alt boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz ördüm. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Önce ikinci ilmeğin alt boşluğundan bir ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra bir artırma. Sonra da sıradaki 2 ilmeğimizi ikisini bir toplayarak düz örüyoruz. Bakın, ikinci ilmeğin alt boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım. Bu sol şişimdeki 2 ilmeği de düz örerek topladım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Böyle devam ediyorum. Bakın, şöyle elimi takip edin. Son 2 ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğin alt boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi
düz örerek topladım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın ilmeklerim şöyle üçlü gruplar halinde, şöyle göstereyim. Bu üçlü ilmeğin birincisini düz ördüm. Aldım, düz ördüm birincisini. Bu iki ilmeği de ipi kendimden tarafa alarak ters ördüm. İkisini bir aldım, tek ilmeğe düşürdüm. Yine birinci ilmeği düz, diğer ikisini bir alarak ters. Birinci ilmeği düz, diğer ikisini bir alarak ters ördüm. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Gördüğünüz gibi model çok basit, çok çabuk ilerleyen, yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler. Her türlü örgü projelerinizde de kullanabilirsiniz bu modeli. Evet. Arka yüzünde tekrar ilmek sayımız eski sayısına geldi. Evet, modeli bir kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Bakın şöyle yavaş yavaş model gözükmeye başladı. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Sıradaki iki ilmeğin bakın şöyle tuttum. İkinci ilmeğin alt boşluğuna bakın, burada zaten hemen yuva belirgin. Buradan girerek bir ilmek çıkardım. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir toplayarak düz ördüm. Kestim burada. Evet, sıradaki ikinci ilmeğin alt boşluğundan, yani bir alttan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir artırma yaptım ve sıradaki iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Sıradaki ikinci ilmeğimin bir alt boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım, bir artırma yaptım ve sıradaki iki ilmeğimi de düz ördüm. Son iki ilmeğimizde de aynı işlemi yapıyorum. Daha sonra kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimiz bakın şöyle üçlü şöyle göstereyim. Bu üçlü ilmeğin birincisini düz ördüm. Kalan iki ilmeğimi de şu şekilde ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Yani kestim burada. Bir düz, iki ilmeğin ikisini bir aldım, ters ördüm. Bir düz, kalan ilmeğin ikisini bir aldım, ters ördüm. Bir düz, diğer iki ilmeği de ikisini bir alarak ters örelim. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Böyle devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Modelde kaydırma yok. Hep bu iki sıranın tekrarını yapacağız. Yani birinci modelde ne yaptıysak ikinci modelde aynısını yapacağız.
Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Evet, modeli 2 kez kurduk. Modelimiz böyle devam ediyor. Şöyle. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Burada da tekstil tipi lastik uyguladım. Onun üzerine modeli kurdum. Burada bir ters bir düz lastik üzerine kurduk. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde uygulayabilirsiniz lastiği. Model böyle devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel, düzgün duran bir model. Modelin arka yüzü de şöyle. Her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Bakın arka yüzde farklı bir model çıkıyor. Gayet güzel duruyor şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında, hatta bebek battaniyesinde de gayet güzel şöyle kabarık kabarık görünen bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.